Selamlar, merhabalar sevgili Başak Burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün Güneş yükselen Ay burcu Başak olanlar için 2025 yılına özel yıllık bir kahve bakımı gerçekleştireceğim. İnşallah güzel şeyler vardır bu 2025 yılında. Sizlere şimdiden en başta sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Daha sonrasında bütün niyetlerinizin, dualarınızın, dileklerinizin ve planlarınızın bütünün hayrınaysa kabul olmasına niyet ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Şöyle bir bakalım. Çok böyle yakın zamanlı arkadaşlar düşünceleriniz var. Bayağı çünkü hani şuradalar, dibinizdeler. Bazı düşünceler arkadaşlar büyüyebilir. Yani işte yapsak mı yapmasak mı? Büyüdüğü için tamam yapalım olur. İşte maddi açıdan eksiklik o yüzden biraz düşünüyorduk. İşte aileleri ikna etmek, bir şeyi kabul ettirmek tamam. Kabul ettirdiğimiz için bir şeyleri ayarladığımız için bu düşüncemizi, projemizi büyütebiliriz. Bir sonraki adıma geçebiliriz gibi durumlarınız olabilir. Hemen arkadaşlar. Şurada saklanmış bir surat var görüyor musunuz? Gelecekle alakalı. Çok böyle normal bir surat. Sanki yüzünde arkadaşlar ben bile yok. Yani hani diyemem ki yanakları tombik tombik değil. Alnı dar desem değil. Burnu normal, gözü normal. Hani ya yüzünde şurası da çok büyük. Yüzünün şurası da çok küçük. Gözleri de şöyle ileriye doğru çıkık ya da çok böyle küçücük diyeceğim hiçbir şey yok. Yani çok normal bir surat var burada. Ve arkadaşlar sizin bu kişiyle bakın böyle balık gibi çok güzel, kısmetli bir işiniz olabilir. Belki hala tanımıyorsunuz. Bana bir kadın enerjisi verdi bu arada onu da söyleyeyim. Ama arkadaşlar bu kişi sizinle bir kuş aracılığıyla yani bir iletişim yoluyla devletten gelebilir, uzak memleketlerden olabilir. Yani bu şekilde sizinle belki iletişim kuracak bir insan olabilir. Bu arada yukarıda olduğu için biraz daha işte 2025 yılının özellikle ortasından itibaren yani Haziran, Temmuz'dan itibaren belki Eylül'dür, belki Ekim'dir bir şey diyemeyeceğim o konuda. O saatlerde belki, o vakitlerde belki sizinle daha çok iletişimde olacak bir insan olabilir. Zaten tarot falan baktığımız zaman bir kadınla alakalı bir şeyler çıkarsa 2025 yılı için hani hangi aylarda çıkarsa ona biraz daha dikkat edin. Çünkü bu kadın hem çok yukarılarda zaman anlamında biraz daha ortayı geçtikten sonra hem de gerçekten makam mevki olarak, sosyal statü olarak ya da size yardım edebilme konusunda konumu itibariyle iyi noktada olan bir insan ve size evet dediğim gibi güzel işte ister internetten ister e-mail ister telefon olabilir. Bir şekilde size çok büyük katkıları olabilecek, sizinle de bir şekilde iletişime geçecek olan bir kadın olarak görünüyor. Gelecek kısmındayız arkadaşlar. Bakın burada bir şeyler çok böyle gördüğünüz gibi üst üste birikmiş. Bu da sizin şimdiye kadar çok fazla şeyler hayal ettiğinizi ama bunların hepsinin arkadaşlar düşünün ki kapıda tek tek misafirlerinizi, hediyelerinizi almak yerine o kapının arkasında bir sürü insanlar hediyeleriyle beraber birikmiş duruyorlar. Kapıyı açtığınız zaman hurra hepsi bir anda içeriye girebilir. İşte böyle durumlar bakın dağınık gözükmüyor. Hepsi aynı ortamda, hepsi kapıda sanki sıra olmuş. Sizin 2025'e girmenizle beraber sanki arkadaşlar işte Ocak ayında ilişkiye başlama gibi, Şubat ayında bir şeylere sahip olma, Mart ayında evlilik, işte Nisan'da başka bir şey. Yani sanki her ay bir şeyiniz varmış gibi bir durum var ve hani gittikçe bakın gördünüz mü genişliği yani burada 1000 ise burada 2000, burada 3000, burada 5000 gibi böyle bir sıra sıra büyüyen bir artışınız var. O açıdan da çok güzel gördüğümü söyleyebilirim. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar beyazları giymişsiniz. Bakın burası baş kısmınız. Elinizi şöyle yapmışsınız. Sanki üzerinizde böyle bir geniş böyle bol bol bir kıyafet var gibi duruyor. Hemen burada bir 3 rakamı aile, işte yuva kurma, bebek, para. Nereden gelirse gelsin önemli değil ama para ve arkadaşlar misafirlik. Ya belki evleniyorsunuz haliyle şehir dışından gelenler olabilir. Başka bir şey için belki bir sürü yani bayram var gelenler gidenler çok fazla olabilir. Bu yüzden de tabii ki bu 3 rakamın çıkması tabii ki bir sene için çok çok normal. Ve arkadaşlar üstünüzdeki kıyafet çok hem beyaz çok geniş duruyor. Genel olarak size bunun bir mutluluk bir sevinç getirme olayı var. Hem de arkadaşlar 2 tane hayvanınız var. Bakın şimdi ikisi birbirine bağlı yalnız. Gözleri burnu. Şimdi öncekinin burnuna bakın. Göz göz. 3 göz var bu arada. Bir tane de burun var.
Şimdi bu açıkçası bir kurt ama sizin içinizdeki bir kurdu anlatıyor. Şimdi arkadaşlar evet kurt normalde liderlik vesaire evet bunları anlatıyor. Ama biraz daha dipte olduğu için sizin hayatınızın bir düzene girmesini, neyi nereye koyacağınızı, normalde yani zamanınızı diyeyim yanlış şeylere ayırdıysanız ya da varsa hanedeki böyle birisi ya çocuğumun ders çalışması gerekiyor ya da benim çalışmam gerekiyordu bir şeylerle ilgilenmem gerekiyordu yapmadık işte parayı ayırmamız lazımdı iyi yönetemedik o yüzden işte borç oldu şöyle oldu kötü gitti zamanımızı ayarlayamadık edemedik sıkıntı çıktı dediğiniz ve hani düzenleyemedik o an için dediğiniz bir şeyler varsa 2025'te baya bir şeyleri artık düzene sıraya soktuğunuzu, ayar çektiğinizi söyleyebilirim. Onun haricinde bir de şöyle bir şey var. Burada bakın yukarıya doğru açık bir telefon var görüyorsunuz. Yani ahize kısmı yukarıya doğru bakıyor. Bu arkadaşlar evet gelen bazı aramalar olabilir ve dediğim gibi bu mutluluk görüntüsünün içerisinde olduğu için aldığınız işte belki eski partner bekliyorsunuz. Belki de iş yerinden arasınlar diye bekliyorsunuz. Avukatınız arasın diye bekliyorsunuz ya da başka bir şey olabilir yıl içerisinde. Buradan alacağınız aramaların hem çok size böyle mutluluk vermesini belki çok kısa bir konuşma yani evet hadi buluşalım gidelim yani uzun uzadıya değil kısa konuşmalar ama size mutluluk verebilir. Aynı zamanda telefon ahizesinin böyle yukarıya doğru bakması sizin şansınızın açıldığını gösteriyor. Yani kapalı telefonken telefon açılmış ve size evren, hayat bir şeyler anlatmaya, bir şeyler getirmeye, bir şeyler sunmaya çalışıyor. Tabii ki görebilene, değerlendirebilene ama dediğim gibi hayat size bayağı bir şeyler sunabilir. Şimdi bu tarafa baktığım zaman ben burada ne görüyorum? Ben burada arkadaşlar yoğun bir insan kalabalığı gördüğümü söyleyebilirim ama en başta bakın burada merdiven var. Burada bir kalp görüntüsü ve sizin ona doğru atlamanız söz konusu. Tabii ki arkadaşlar çok emek verilmiş ve en sonunda da düzeltilmiş, sonucuna varılmış bir aşk, evlilik, ilişki olabilir bu bir. Yani güzel bir seneye benziyor. Onun haricinde tabii ki herkesin gönlünden, kalbinden geçen şey farklıdır. Ve sizler arkadaşlar bu merdivenden yani bu zorlu süreçten artık yani yukarıya doğru çıkmışsınız ve aranızda zaten bir bağlantı görünüyor. Yani gönlünüzden geçen araba var. Demek ki 2025'te siz o arabaya dokunuyorsunuz. Siz iş mi istiyordunuz? Demek ki işe başlama kağıdınız mı var? İşte onu dokunuyorsunuz demek ki bir sonucunuz az çok var. Bu arada bir yandan anlatırken kendime vuruyorum niyeyse. Onun sesi gelmiş olabilir. Elimi çekeyim şöyle. Dediğim gibi aşırı insan kalabalığı bu açıdan gözüküyor. Bakın bir iptali var. Hatta iptalin iptali diyebileceğim bir şey Temmuz, Mayıs, Ocak ayı, Ekim, Eylül, Ağustos dedim mi? Biraz daha bu vakitlerde sevgili arkadaşlar ne var? Dediğim gibi iptalin iptali var. Ayrıca Z harfi şu şekilde bir K harfi diyebiliriz. Bir parça S harfi. Bir yandan görmeye çalışıyorum. Z çok belli bu arada. Bu harflerdeki bir yer, bir insan, bir şehir, bir kurum. Bu söylediğim aylar içerisinde buralardan size bazı cevaplar gelebilir. Belki kimizin mahkemesi sonuçlanacak, kiminiz bebek haberi alacak, kiminiz başka bir şeyin haberini alabilir. Ama şunu söyleyeyim, dediğim gibi hem Z harfi hem de içinde bulunan 7 rakamı ve 5 ki bir de arası daha S'ye benziyor. 5 olarak pek almak doğru değil. Biraz daha 7 rakamı var. Bu da sizin arkadaşlar bir mucize yaşamanızı ve artık yani bu mucizeyi yaşamayla beraber Z harfinden dolayı bir şeyleri noktaladığınızı anlatıyor. Yani iş arama süreciniz artık noktalanın çünkü mucizevi bir iş gelmiştir. Mucizevi bir şey sonuçlandığı için artık onunla uğraşmanıza, çalışmanıza, didinmenize mesela o konuda artık gerek yoktur. Çünkü hallettiniz artık. Niye uğraşasınız ki? Böyle bir manadan bahsedebilirim.
Onun haricinde diyeceksiniz burada bir beyazlık var. Bu beyazlık genellikle sizin kendiniz için oluşturduğunuz bir alanı anlatıyor. Yani normal hayatı çok fazla böyle başkalarıyla geçen bir insansanız, işte herkese koşturuyorsanız, biraz bu 2025'te biraz da ben, biraz da benim hobilerim, biraz da benim istediğim yerlere gidelim, biraz da benim istediklerime kulak verilsin, benim istediklerim alınsın, benim istediklerim yapılsın. Hep diğer kardeşlerimin olayları gündemdeydi. Bu sene de ben gündemim diyebileceğiniz, böyle ortaya çıktığınız bir dönem diyebiliriz. Bu arada şöyle biraz geçmişe gittiğim zaman sevgili arkadaşlar, yoğun bir insan grubu gözüküyor. Adında soyadında A, O, U harflerinde olan birileriyle küslükleriniz varsa hurra hepsi hayatınıza geliyor. Yani belki soyadlarında var, belki birkaç tanesinin adında varsa, belki aile küstünüz bu insanlarla. Bir anda böyle hayatınıza doğru hurra gelebilirler, bu bir. İkinci olarak arkadaşlar 3 rakamı gene kendisini gösteriyor. Ki bakın 3 rakamın içerisinde 2 rakamı oluşmuş şu alanda. Şöyle yaparsanız zaten gözüküyor. Bu kurduğunuz ikili bir ilişkinin en başta aşk olmak üzere geriye kalan artık arkadaşlık olur, iş görüşmeleriniz olabilir. Avukatla belki görüşüyorsunuz, artık ne yapıyorsanız, ya da doktorla görüşüyorsanız size daha önce de dediğim gibi yani 3 rakamının anlamından dolayı para getirebilir, size aşk getirebilir, size iyi aile ilişkileri devamında getirebilir ve size bebek, daha fazla insanın olduğu bir çalışma ortamı, okul ortamı, yaşam alanı getirebilir. Belki şu anda 3-4 kişinin olduğu bir ya da 3 daireli bir, 5 daireli bir yerde yaşıyorsanız belki 10-15 daireli bir yere geçebilirsiniz. Yani bu şekildeki farklı alanlarda da evet ikili ilişkilerinizi devam ettirebilirsiniz. Bu iş için de geçerli. Daha iyi bir yerle anlaşırsınız, daha büyük bir yere geçersiniz. Maddi kazancınız da ona göre artar. İşte 3 rakam ve 2 rakamı bu şekilde iç içe geçtiği zaman genelde böyle bir anlam veriyor. Bir de arkadaşlar karşılıklı sevgi içerisinde olduğunuz birisi var. Yalnız karşı tarafın sevgisi biraz size göre ağır basıyor. Yani diyeceksiniz ben ona bayılıyorum, ben ona aşığım, aşkından ölüyorum. O zaman o mezarın dibine girip çıkıyor, yani o kadar bambaşka bir sevgiyle sizi seven bir insan gözüküyor. Eğer ki evet biliyorum kim olduğunu, aslında şu anda işte görüşüyorsanız zaten bellidir. Görüşmüyorsanız da aklınıza birisi geliyorsa sevgili arkadaşlar, bu kişi hani pişman muhtemelen. Pişman, bu yüzden sevgisi çok fazla kabarmış. Hayatınıza gelmek isteyebilir. Hayır benim hayatımda kimse yok, düşünmüyorum da diyorsanız, yani yerine ve konumuna bakarak arkadaşlar bu kişinin biraz daha Mart-Nisan aylarında biraz daha kendisini göstermesi söz konusu. Hani harf verebilir misin derseniz, yani size verebileceğim harfler en başta E harfi, A harfi, kamera gidiyor. Bu harfleri verebilirim. Yani S var. Yani bu harflerdeki bir kişi olabilir. Onun haricinde şurada şimdi Ç ve G harfi gibi bir görüntü var. Dikkatimi çekti. İkisini de söyleyeyim. Birincisi Ç harfi duyduğunuz şeyleri uygulamaktır. Birisi şurada bir şeyler yapmış, ev almış, şöyle yapmış, şunu kazanmış. Tamam ben de yapalım, biz de yapalım, biz de kazanalım, onun yaptıklarını biz de yapalım gibi bir durum vardır. G harfi de arkadaşlar dualarınızı anlatır. Yani çok fazla dualar, dilekler kalmış 2024'ten ve şimdi bakın haneye ne kadar yakın, görüyor musunuz? İnşallah arkadaşlar güzel olaylar güzellikle sonuçlanır diyelim, ama geçmiş çok karışık. Gerçekten yani hani ne dersem diyeyim, inanılmaz bir yoğunluk burada var. Bu alana geldiğim zaman Oğlak, Yengeç ya da Akrep burcu tanıdığınız birisi varsa, bu kişilerden biraz arkadaşlar sanki hasta olmuşlar. Yani herkese şifa diliyorum ama biraz sizden ayrı kaldıkları için, hani bir insana deriz ya, benden ayrı düştün bak yataklara düşmüşsün, yani ayrı kalınca hasta olmuşsun gibisine. Sanki sizden ayrı kaldığı için arkadaşlar hasta olmuş birisi var ve size doğru elini uzatıyor. Belki sizden yardım istiyor. Belki sizden onu görmenizi, bir ziyaret etmenizi, halini hatırını sormanızı
falan bekliyor olabilir. Çünkü gerçekten yani hasta bir şekilde yatan bir insan burada kendisini gösteriyor. Şuraya geldiğim zaman burada arkadaşlar sıyrıldım çıktım olayı var. Yani gerçekten bazı sıkıntılardan bir çıkış, bir kaçış yolunuz burada görünüyor, bu bir. İkincisi biraz soru işaretleri var arkadaşlar. Birisi sizi gözlüyor mu? Biri sizi izliyor mu? Adında soyadında B ya da F harfi olan birisi olabilir. Biraz daha Mart ayı da dahil olmak üzere 8'li vakitlerde sizi niye izliyor, size niye bakıyor, bunu öğrenebilirsiniz. Çok büyük bir şey değil ama ara ara baktığını görmek belki sizi bir tık böyle ay neyime bakıyor acaba, işten mi çıkaracak ya da bir şeyden mi şüpheleniyor, ne oluyor? İşte bunlarla ilgili soru işaretleri varsa bunlar cevaplanabilir. Dediğim gibi çok büyük bir şey değil. Sadece belki kontrol ediyordur içten içe. Belki yüzünüz solgun geliyordur. Belki işinizde ya da bir şeylerde mutlu olmadığınızı düşündüğü için acaba işte size bakarsa siz de ona açılır mısınız? Gibisine baktığını düşünüyorum. Bu arada BF harflerini söylemiştim ya. Bir de onlar arkadaşlar K, S, L harflerini ekleyebilirsiniz. Buraya geldiğim zaman siz birisinin sırtına ya birisi sizin sırtınıza baya baya arkadaşlar tırmanmış. Bu tabii ki kişiden faydalanmak demek. Bu arada kişi çok büyük durmuyor. Ya sizinle aynı yaşta ya da sizden küçüktür. Yani artı eksi oynar, o kadar söyleyebilirim. Ya bu belki çocuğunuzdur. Tabii ki çocuğum yani gelsin tepeme çıksın, hiç sorun değil. Bu şekilde bir şey olabilir. Yani belki kardeşiniz, hani böyle bir şey var. Veyahut da belki hani yaş aralığı çok büyük değilse kardeştir, partnerdir, bu şekilde olabilir. Belki siz onun tepesine çıktınız, ondan bir fayda durumunuz olma ihtimali var ve beraber sanki arkadaşlar içten içe bir şeyler planlıyor gibi gözüküyorsunuz. Zaten buradan bahsetmiştim. Bu arada hanenin içerisine baktığım zaman hanede birinci olarak bebek görüyorum. Bebek. Baya baya bu bir bebek ve arkadaşlar orada küçücük bir şekilde çok temiz bir gidişatın, çok temiz bir alanın içerisinde duruyor. Üstünde de bakın küçücük burnu olan böyle bir köpek var, biliyor musunuz? Çok böyle tüylü tüylü sakallı gibi bir köpek var. Beyaz yavru böyle, yani küçük ırktan. İsmini hatırlamıyorum, kusura bakmayın. O hayvana benziyor. Sonuç olarak köpek ne olursa olsun bir beyaz köpek. Bu da eşittir dost demek. Yani arkadaşlar evet, bir bebeğiniz olabilir. Dostlarınız, arkadaşlarınız size bu konuda yardım edebilir eğer ki bekliyorsanız. Çünkü hanenin içerisinde görünüyor. Aynı zamanda bebek eşittir arkadaşlar mutluluk demektir, başlangıç demektir. Bunlar çok büyük bir şekilde hayatınıza gelir. Ve gelmişken de arkadaşlar dostlarıyla da gelir. Artı bu güzelliğe erişebilmek için sizi seven, bakın sizin sevdiğiniz değil, sizi seven insanlardan güzel destekler alabilirsiniz. Büyük bir de arkadaşlar burada bir şeyiniz var. Bakın kuşla konuşuyorsunuz, görüyor musunuz? Çok güzel bir haberi haneye taşıdığınızı ayrıca söyleyebilirim. Burada yılın 6. ayı yani Haziran ayı geliyor. Haziran ayında neyi sonlandırıyorsunuz ve neye de benziyor bakın. Zirvede sonlandırıyorsunuz, zirvede bitiriyorsunuz. Haziran ayında bir şeyiniz var sizin. Ve gerçekten ne zirve nokta tepede bitiriyorsunuz. Hanenin içi de zaten çok temiz, çok güzel. Bu arada bu söylediğim yer aynı zamanda gelinlik olarak düşünebilirsiniz. İlla ki sizin kadın olmanıza gerek yok. Yani gelinlik çıkmasının kadına erkeğe ayrı bir anlamı yoktur. Tabii ki evlilik anlamı ve mutluluk anlamı var. Oo, bakın kalabalık insanlar var. Bir sürü insanlar var. Şimdi ve büyük büyük. Şimdi burada arkadaşlar bedenen kilolu birisi görünüyor. Yüzü domuz gibi, paralı bir insan. Göbeği de şiş. Yani kendi bakın altları da şiş. Yani şurası da böyle şey olsaydı, hani şimdi ellemeyeyim de şöyle şu tarafa doğru geçik olaydı, diyecektim ki sadece bu karın şişliği. Hayır, bu bütün bedeni şiş olan bir insan. Ve arkadaşlar bu eşittir mal zenginliği, mülk zenginliği, maddi zenginlik. Zaten domuz da eşittir para demek. Yani dini açıdan bakmayın buna. Hatta bilirsiniz Amerika'da falan hep böyle kumbaralar şeyden olur. Böyle domuz şeklinde olur. Çünkü parayı sembolize ediyor. Burada da aynı şekilde parayı sembolize ediyor. Ve sizlerin arkadaşlar baştan aşağıya para, zihni de para, varlığı para, göbeği para, eli kolu para. Yani her şekilde para getiren, para kazandıran bir insan var burada.
Ya belki evlenirsiniz, evet, çok gerçekten durumu iyi biriyle evlenebilirsiniz. Yani elini neye atsa para çıkıyor cebinden. Hani şalvara elini atıp da sürekli para çıkma olayı vardı ya. Aynı onun gibi veyahut da sizin belki böyle bir şansınız, gündeminiz olabilir. Büyük bir paradan tabii ki bu açıdan bahsedebiliriz. Karşınızda da bakın insanlar var. Normalde arkanızı döndüğünüz insanlardan bile size karşı bir geri dönüş var, farkında mısınız? Herkes size doğru yöneliyor. O açıdan yani para olunca herkes peşinizde. Bir de şurayı göstermek istiyorum. Şunun burnuna bakar mısınız? Böyle cadı gibi duruyor. Gerçekten bu cadı gibi bir kadın. O bile size doğru bakıyor ama sanki arkadaşlar öyle bir şey var ki sizi göremiyor. Sizi göremiyor. Sizin belki öyle bir güzel dua almışsınız ki, öyle güzel bir enerjiniz var ki arkadaşlar, bu kişi kendi karalığından, kendi yani siyah bakışından, kötü bakışından, kötü görüşünden sizi göremiyor. Böyle bir insan var ama dediğim gibi maddiyat nedeniyle biraz etrafınız evet sarılabilir insanlar tarafından. Şurada kaplumbağanın baş kısmı, kaplumbağanın kabuğu, evlilik. Hane içerisindeki insanlarla iyi sohbet, eve yeni bir şeyler alma, tamirat, tadilat, işte boya badanadan tutun da eve yeni eşya almaya kadar her şey, taşınma ve arkadaşlar zaman açısından çok iyi bir döneme girdiğinizi, geç kalınmış bir şeyler varsa artık bu zaman olayını telafi etmenizi anlatıyor. Bu arada niyetiniz yani maşallah aktı da daha da gidiyor. Yani benim şu ana kadar baktığım en şanslı burçlardan belki birincisi bile olabilirsiniz. Hani öyle söyleyeyim. Bayağı şanslı gördüm ben size. Hadi hayırlısı olsun. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalınız. Bay bay.